Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu görmüş olduğunuz dünyanın en basit örgüsünü anlatacağım. Bu örgünün adı hiç sevmesem de maalesef hanım dilendi, bey beğendi. İşte eski feministlerden kim kaldı? Beni sinirlendiren bir isim ama yapacak bir şey yok. İsmi bu. Şimdi efendim bu kolay örneğin yapılışına geçelim. Çok basit. 3 aşamada yaptım ben. 3 sırada yaptım. Bunu binlerce sıra kadar yapabilirsiniz. İster bebek battaniyesi, ister koltuk örtüsü, ister büyük kendinize battaniye, ister çift kişilik battaniye şeklinde de istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hatta bunun kalın iplerle örüp paspasını, kilimini yapanlar da var. Her türlü kullanabilirsiniz. Rengarenk yapıp bir araya getirebilir, tek renk yapıp onu da öyle sade kullanabilirsiniz. Bu modeli bilmeyen yoktur. Yeni başlayanlar için anlatıyorum. Herkesin bildiği bir modeli farklı bir şekilde yorumlayarak kendime bir bluz yapıyorum. Beğenirseniz siz de bunu yapabilin diye de çekiyorum. Şimdi hazırsanız örneğimize hemen başlayalım. Ben böyle ebruli bir ip seçtim. Geçişleri var. Alize Diva'nın bir muadili kendisi ve çok güzel. Örümü çok güzel ve çok zevkli. Hemen başlıyorum. 3 numara tığ ile örüyorum. 2 ile de örebilirsiniz. Ben bir dönem taşındığım dönem başlamıştım bu örgüyü. Taşındıktan sonra bir dönem tığımı bulamadım. 2 numarayla ördüm. Biraz bol olarak ördüm. O yüzden fazla bir fark yok. Zaten işlem bittikten sonra da ütüden, buhardan hoşlanan bir ip bu. Çok güzel açılıyor. Bir de buhar ütüsü yapacağız. Değmeyin keyfimize olacak. Şimdi efendim 7 zincirle başlıyorum. İlk başladığım zincirimin içerisine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 tane zincirle yukarıya çıktım. 1 2 3 trabzan yaptım. Üçlü bir tane. 1 2 3 de çektim. Bir trabzan daha yaptım. Baştaki zincirimi de bir trabzan saydığım için 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvadayım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 kere de çektiğim 3 trabzan daha yaptım ve bu yuvaya bu üçlü trabzanlardan 4 tane dolduracağım. Aralarda da 2 tane zincirim var. Elimi fazla sıkmıyorum fark ettiğiniz gibi, çünkü bu yazlık bir bluz olacak. Sıkışık sıkışık olsun istemiyorum. Yazın böyle çok sıka sıka örerseniz ve ütüde de açılmayan bir ip ise birazcık sizi bunaltabilir. Eğer serin bir yerde yaşamıyorsanız, akşamları serin oluyorsa falan güzel, ama benim yaşadığım şehirde akşamları daha fena bir boğuculuk olduğu için mümkün değil o tarz örülen bir şeyleri giymek. Ki bu tarz örülenleri bile genelde ben ilkbahar sonbahar dönemleri giyebiliyorum. Çok nadir arada bir akşam serin olursa, ki o da 2-3 günü geçmiyor, anca o zamanlar giyebiliyorum. O yüzden bu da size bir tavsiye olsun. Böylece bol bol ördüğümü anlatmış oldum. Şimdi yukarıya çıktım. Şuradaki yeri kaçırdım ben, artık o kadar elim alışmış ki örneğe. Şurada arkadaşlar bir tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Şurada ilk zincirimin tepesine batıyorum. İlmek çıkarttım. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çekiyorum. Burada toplamda 2 tane zincirim olmuş oldu şu yapmış olduğum işlemle. 1 2 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Yine birinci trabzanımı 3 zincir olanı sayıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi burada köşelerde ikişer tane dolgumuz olacak bizim. Yani 3 trabzan, arada 2 zincir, 3 trabzanımız olacak. 1 2 zincir çekiyorum.
Burada ikinciyi yapmadan ben devam edeceğim. Yine alttaki gibi arada bağlamamızı yapacağım ki çok güzel bir görüntüsü oluyor. Size de güzel bir model yapmış olma şansı veriyor. Orada iki zincirle mi bağlanmak istersiniz? Başka bir şekilde mi bağlanmak istersiniz? Size kalmış. Ama bunda güzel bir bağlantı olduğu için, nereden bağlandığınız da belli olmadığı için örnekte bir bütünlük oluyor. Bu arada ben ipimi düşürdüm. Bir saniye. Bir, iki zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvadayım. Köşe yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2. Köşeden bahsettiğim konu da şu ikilisi. Tekrar arada 2 zincir çektim. Tekrar aynı işlemi tekrarlayacağım. 1, 2, 3. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yuvadayım. 1, 2, 3. Yine 2 zincir çekiyorum. Kısaca bu sırada alt sırada yapmış olduğumuz 2 zincirlerin içerisine köşeler yapıyoruz. 4 tane. 4 tane zincirimiz vardı. Altta görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bunların içerisine trabzanlarımızla köşeler yapıyoruz. Şimdi geldik başlangıç bölümümüze. Burada köşemiz yarımdı. Bunun içinde 3 trabzan yapacağım yine. Bir zincir, tığıma doladım. Zincirimin tepesine battım. İlmek çıkarttım. Ve üçünü birden çekerek köşemizi oluşturuyorum. Ve bir üst sıradayım. Bu sırada da köşelerin olduğu bölüme köşe, arada 2 zincir boşta kalıyor. Onlara da 3 tane trabzan yapıyorum. Şu an oradayım. Köşemin yarısını yaptım. 2 zincir çektim. Arada şöyle şuraya koysam daha güzel gözükecek. Köşelerime 2 tane dolgu yapacağım. Üçlü. Bu aradakine de bir tane. Buraya da bir tane. Buraya da bir tane. Buraya da bir tane. Üçlü 3 trabzan yapacağım. Eğer ben trabzanlarımı uzun çekiyorum, üçlü trabzan sevmiyorum diyorsanız ikili trabzan da olur. Şimdi burada köşe yapıyorum. Bazı insanlar sıkı yapıyor. 2 zincir bende yeterli kalmıyor diyorsa 3 zincir yapabilir. Birazcık da bol bol yapmaya çalışırsanız zamanla eliniz alışacaktır. Bu sıramız da böyle devam edecek. Zaten bu sıramız bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırada eklemelere başlıyoruz. Hemen şu köşeyi de yapayım. Eklememize başlayalım. Bu örnekte yani bu bluzda 3 sıra yapmayı tercih ettim ben. Köşeleri ben ekleyerek gitmiyorum. En son aralarda motifleri birbirine eklerken şöyle de göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz burada hep köşeler havada kaldı, boşta kaldı. Bunları bir alt motifleri eklerken yapacağım. Onun için şimdi ben nerede kalmışım? Hemen boşta kalan bir bölümden eklememizi yapmaya başlayalım. Şimdi ben şurada kalmışım. Motifimi kaybettim.
Evet. Bir ışık yakıp hemen dönüyorum. Evet, ışığımızı da yaktık, geldim. Şimdi burada eklemelerimizi köşeden sonra, burada da köşeden sonra ilk zincirimizin içerisine yapıyoruz. Bir zincir çektim. Sık iğne ile bağlandım. Tekrar zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki 3 tane trabzanımı yapacağım. Tekrar karşıdaki ikinci boş zincirime sık iğnemi yapıyorum. Döndüm. Şimdi köşeleri yapacağım. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bahsettiğim köşeleri toplama yerine geldik. Önce şöyle bir açayım, ben şurayı, daha rahat olacak. Şimdi burada görüyorsunuz birinci motifim, ikinci motifim, üçüncü motifim ve dördüncü motifim. Hepsini aynı anda toplayarak şuradaki köşeyi oluşturacağız. Hepsinden birer birer tığımla girdim köşelerden. Hepsini üstten girdim ve ilmek aldım ipimden ve sık iğne ile topluyorum. Bir tane zincir çektim, döndüm aynı yuvaya. 3 tane trabzan yapacağım. Köşedeyim çünkü. Sonra tekrar bir zincir çektim. Devam ediyorum. Burada da iplerimi henüz temizleme fırsatım olmadı. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hem eklememizi yapıyoruz hem de aynı zamanda motifimizin son sırasını yaparak motifimizi bitirmiş oluyoruz. Tekrar 3 trabzandan sonra karşıdaki yuvaya bağlandım sık iğnemle, tekrar bir zincir çekip geri döndüm. Başladığım noktaya geliyorum. 1 2 3. trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar zincirimin tepesine battım. 3 tane ilmeğimi aynı anda çekerek burada 2 zincir çekiyorum ben. Çünkü bu ip yapısından dolayı çok kolay sökülebilir. O yüzden sıkı sıkı 2 tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi motifimi buraya eklemiş oldum. Şimdi aynı işlemi kalan motiflerimde de yapacağım. Daha sonra da bluzumuzun diğer detaylarına geleceğiz. Bluzumuzun yakası böyle olmayacak. Farklı bir yaka yapacağız. O noktada buluşacağız. Şimdi bu bluzumuzun birinci aşamasıydı. İkinci aşamayı da adım adım anlatacağım. İkinci bölümde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.